Beni dünyanın her bir yerinden seyreden vatanımın değerli ve güzel insanlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli izleyiciler, kanalıma hoş geldiniz. Haziran ayındayız. Bugün ayın 19'u. Perşembe günü yolculuklar yavaş yavaş başlamaya başladı. Bazı gurbetçilerimiz yollara döküldü. Biliyorum sizler de hazırlıklarınızı yapıyorsunuz. Yollara dökülmek için yola çıkacak bütün gurbetçilerimize şimdiden hayırlı, uğurlu yolculuklar diliyorum. İnşallah kazasız, cezasız, belasız olur. Türkiye sınır kapılarından haber var. Yolculuğa çıkmadan hazırlığınızı yapın. Bakın 4 önemli nokta var. Bu bilhassa sınır kapılarından geldi. Bilindiği üzere özellikle 19 Haziran itibarıyla, yani bugün 19 Haziran, sınır kapılarında yoğunluk artmakta. Türkiye'ye karayoluyla gitmeye hazırlanan gurbetçilere şu uyarılar yapılmakta. Evraklar eksiksiz olmalı. Araç ruhsatı, yeşil sigorta kartı ve aracı kullanan kişi farklıysa noter onaylı Türkçe vekaletnamenin hazır bulundurulması gerekiyor. Evrak eksiklikleri sınırda ciddi gecikmelere yol açabilir ve değerli izleyiciler açıyor. Bu nokta 1. Tabii ki pasaport lazım, kimlik lazım. Bunlara da dikkat. Arabanın sigorta kağıdı lazım, ruhsatı lazım. Bunlara dikkat. Tarihlerini de kontrol edin. Bakın tekrar bunu üstüne basa basa söylüyorum. Nokta 2. Yola hazırlıklı çıkın, uykusuz devam etmeyin. Değerli izleyiciler, biliyorum hepimiz yaşlı başlı insanız, biliyoruz ne yaptığımızı ama maalesef Allah korusun diyorum, en çok kaza neden oluyor? Uykusuzluk yüzünden oluyor. Güvenilir akaryakıt istasyonlarından tam depo yakıt alınması, çocuklu aileler için gerekli ihtiyaçların önceden karşılanması ve uykusuz araç kullanılmaması öneriliyor. Nokta 3. Sınırda dikkatli olun. Değerli izleyiciler, Türkiye sınırına geldim diye dikkatinizi gözden çıkarmayın. Bakın. Sigara izmariti yere atılmamalı. Şimdi hemen gene buna bir şey söylemek istiyorum bu konuda. Bilhassa Bulgaristan'da bakın, sigara izmaritini camdan dışarı atıyorsunuz. Pat diye yanınızda bir hanımefendi belirleniyor. Elinde bir rapor var. Hemen sana bir rapor yazıyor. Polis de geliyor. 20 euro ceza alıyorlar. Geçen sene her seferinde kendi gözlerimle gördüm. Dikkat edin. İzmaritinizi dışarı atmayın. Araç anahtarı yedeklenmeli ve yabancılara emanet edilmemeli. Kimseye güvenmeyin. Değerli eşyaların araç içinde görünür şekilde bırakılmaması da güvenlik açısından önemli. Bunu dünkü videomda da söyledim. Yani öyle arabanın içinde 100 metre ileriden görünür bir şekilde değerli eşyalarınızı bırakmayın. Nokta 4. Yoğunluk için erken çıkın. Bu çok hassas bir konu. 19 ile 21 Haziran tarihleri arasında özellikle Kapıkule'de uzun araç kuyrukları bekleniyor. Değerli izleyiciler, bu hafta sonu başlıyor. Yani sezon başlıyor. Sıla yolu sezonu başlıyor. Yolculuğun daha rahat geçmesi için sabah erken saatlerde yola çıkmak veya alternatif güzergahlar değerlendirebilmek istenebilir. Şimdi tabii ki değerli izleyiciler, Cuma akşam çıkarsam başka, Cuma sabah çıkarsam başka, Perşembe akşam yola çıkarsam başka, Perşembe sabah yola çıkarsam başka. Bugün Perşembe, İsviçre'de bazı yerler tatil. Yarın da izin aldıysan, yani bu sabah uykunu alıp yola çıkabilirsin ve zannederim ki sınırlarda az beklersin. Benim düşüncem. En iyi gün Salı günü. Ama işte Salı günü de yola çıkmak nasıl yapacaksın? Pazartesi çalışıp Salı günü yola çıkmak. Onun için bakın, Salı günü en iyi gün yola çıkmak için ve Kapıkule'den daha iyi haberler geldi. Onları da size
sunmak istiyorum. Türkiye Ticaret Bakanlığı yaz aylarında sınır kapılarında yaşanan yoğunluğu azaltmak ve yurt dışındaki vatandaşların işlemlerini daha hızlı ve konforlu şekilde tamamlayabilmesini sağlamak amacıyla yeni tedbirler alındığını duyurdu. Açıklamada özellikle Haziran-Ağustos döneminde Yunanistan ve Bulgaristan'la olan kara sınırlarında artan geçiş sayısına dikkat çekildi. 2024 yazında uygulanan personel takviyesi ve hizmet iyileştirmelerinin olumlu sonuç verdiği hatırlatılan açıklamada bu yılda benzer yoğunluk beklentisiyle Kapıkule, İpsala, Hamzabeyli ve Pazarkule kapılarında hazırlıkların tamamlandığı belirtildi. Bu kapsamda diğer bölgelerden gümrük personeli görevlendirilirken pasaport işlemleri için emniyet birimlerinden de ek personel desteği sağlandı. Özellikle Kapıkule'de en çok giriş oradan oluyor değerli izleyiciler. Özellikle Kapıkule'de yolcu giriş peron sayısı 12'den 24'e çıkarıldı ve tüm peronlar aktif hale getirildi. Yani bu habere göre 24 peron açık. Şimdi kafamızı karıştıran tabii ki Bulgaristan'dan nasıl çıkacaksın? Türkiye Kapıkule 24 peron açıyor. Bulgaristan 4 perondan işi yapmaya uğraşıyor. Yani akıl almaz bir olay. Ama bakarsınız bu sene daha fazla peronlarda açarlar. 24 saat kesintisiz hizmet verebilmek için gümrük ve emniyet personeline kumanya desteği sağlanacağı belirtildi. Ayrıca 15 Haziran ile 15 Eylül tarihleri arasında tüm sınır kapılarındaki yoğunluk kameralardan izleyebilirsiniz. Google'ya yazın. Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ve oradan kameraya tıklayın. İnternet sitesinden izlenebilecek. 15 Haziran yani bugün bakabilirsiniz. Vatandaşların işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla Kapıkule'de PTT var orada. Ziraat Bankası'na ait mobil vezneler ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ek saymanlık birimleri kuruldu. Yani PTT'ye ihtiyacınız varsa PTT de var, bankaya ihtiyacınız varsa Ziraat Bankası da var. Güvenlik tedbirleri de arttırıldı. Jandarma ve polis devriye sayısı yükseltildi. Saha içi trafik akışı, yön levhaları, dubalar ve yol çizgileriyle yeniden düzenlendi. Yani o alana girdiğin zaman ve rica edeceğim herkes bu kurallara uysun. Herkes o çizgilerin arasından ileri doğru devam etsin. Kaynak yaptınız mı değerli izleyiciler ne oluyor? Kavga, gürültü oluyor. Yani güzel olmayan anlar oluyor. Tatile gidiyoruz, kavga etmeye gitmiyoruz. Bakanlık açıklamasında yurt dışından gelen vatandaşlarımızın yaz dönemi yolculuklarını daha güvenli, hızlı ve konforlu hale getirmek için tüm tedbirleri titizlikle aldık denildi. Çalışmaların yaz boyunca aralıksız sürdürüleceği bildirildi. 4 noktayı size söyledim değerli izleyiciler. Evraklar mühim. Lütfen tarihlerini tekrar kontrol edin. Yola uykusuz çıkmayın, hazırlığınızı yapın. Yolluk ihtiyaçlarınızı yanınıza alın. Ama herhangi bir şey unuttuysanız, şimdi yeme içme, hiç stres yok. Her yerde benzin istasyonları var, her yerde su satın alabilirsiniz, kola satın alabilirsiniz artık ne istiyorsanız ve tabii ki sandviç de satılıyor, sebze de satılıyor, meyve de satılıyor. Biliyorum ben Murat Bozdoğan, ben de her yerden sandviç yemem arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın. Sınırda dikkatli olun. Biraz evvel dediğim gibi sınıra geldiğiniz zaman kapılarınızı açık bırakıp veyahut da açık unutup free shop'a girip alışverişe dikkat. Bunlara dikkat yani. Kimseye güvenmeyin. Anahtarınızı kimseye vermeyin. Ve yoğunluk için erken çıkmaya bakın. Biraz evvel dediğim gibi en çok yola çıkan
Cuma akşam oluyor, o gece oluyor ve cumartesi sabah oluyor. En çok o zaman insanlar yola çıkıyor. Cuma günde bazıları öğlene kadar çalışıyor. Öğlenden sonra arabasını hazırlamış oluyor. Yola çıkıyorlar. Tabii ki gümrüklerde daha fazla beklemek istemiyorsan daha erken yola çıkmak daha iyi. Ne dedim? Salı günü. Ama salı günü de çok zor. Cuma günü izin alabilirseniz perşembe akşamdan yola çıkabilirsiniz. Yalnız uykunuza dikkat edin. Bazı vatandaşlarımız diyor ki ben diyor akşam yola çıkıyorum, gece 2'ye kadar araba kullanıyorum. Bir 3-4 saat uyuyorum veyahut da bir otele giriyorum. Bana yetiyor, sonra yoluma devam ediyorum. Okey. 4 saat uyuyorsan gene bir 4 saat uyumuş oluyorsun. Çünkü bazı insanlarımız hiç uyumadan, tekrar söylüyorum, Kapıkule'de kimseye madalya takmayacaklar. Sen çok süper geldin, erken geldin diye ve sizi de kimse yani o saatte beklemiyor. 10 saat sonra gelsen de hiç fark etmez. Tekrar söyleyeyim, bakın, madalya takmayacaklar. Dinlene dinlene gidin. Uykunuz gelirse uyuyun. Perşembe günü akşam yola çıkarsanız o gece bir yerde ya arabanın içinde birisi nöbet tutarak uyursanız veyahut da bir otelde kalırsanız tabii ki zannediyorum ki sınırlarda daha az beklersiniz. Yalnız benim de başıma geldi. Süper, bütün Türkiye'den geliyorum. Bütün sınır kapılarını geçtim. Türkiye'den Bulgaristan'a, Bulgaristan Sırbistan'a. Sırbistan'dan Macaristan'a gireceğim değerli izleyiciler. 4 saat bekledim. Yani öbür sınırları yarım saat gibi geçtim. Sırbistan, Macaristan'a giriş yapacağım, 4 saat bekledim. Yani bazen bunu benim aklım da ermiyor. Neden olduğunu bilmiyorum. Daha fazla sıkı kontrol mü yapıyorlar, sistem mi çöküyor? Kimsenin de günahını almak lazım değil şimdi. İşte hiç de ihtiyaç yok. Değerli izleyiciler, daha fazla vaktinizi almak istemiyorum. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Tekrar yola çıkacak arkadaşlara hayırlı yolculuklar. Kazasız, cezasız, belasız inşallah. Kendinize dikkat edin. Sıhhatinize dikkat edin. Sıhhatli kalın. Benimle kalın. Hoşça kalın. Murat.